Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz tablo gibi motif modelini çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten tablo gibi. Arkadaşlar hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Şöyle Alize Cotton Gold ip kullandım. 2.50 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Hemen ebatlarını da vermek istiyorum. Şöyle motifimin eni 16,5 santim arkadaşlar. Şöyle yaptığımda evet 16,5, 16 da diyebiliriz. Birazdan da söyleyeceğim zaten, bilgileri vereceğim. Biraz daha büyütebilirsiniz şu ikili trabzanları fazlalaştırarak. Evet arkadaşlar, şöyle arkasını, önünü, her yerini göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş. Zaten çok severek, keyifle ördüm. Sizlerle de keyifle beraber öreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, hemen bu modelin yapımına geçmeden minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videoların devamlılığı için videoların beğenilmesi, yorum alması çok önemli biliyorsunuz. Sizler de eğer kanalıma aboneyseniz yorum yazıp ve videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Eğer kanalıma halen abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız hem videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de videolar yüklendiğiyle birlikte size bildirim gelmesini sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve tığımı halkamın içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte toplamda 24 tane ikili trabzan yapacağım. Halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Bu şekilde toplamda 24 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Toplamda 24 tane ikili trabzanımı bitirdim. Sihirli halkamın ipini tutup iyice ortayı küçültüyorum. Daha sonra ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada eksiltme, arttırma yok. Her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde tek tek batıp sık iğne yapacağım. Sıramın sonuna geldim. İlk sık iğne tepesine batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen sihirli halkamın ipini gizlemek istiyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Ve herhangi bir ilmeğe batıp bir düğüm atarak saklayacağım. Şöyle sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben şimdi üstünkörü saklayacağım. Ve daha sonra keseceğim. Evet. Şimdi bu bölümde bir zincir çekmiştik. Hemen dibine batırıyorum. Bir sık iğne. Hemen yanındakine battım. 2 tane sık iğne yaptım. Tığın başını doluyorum. Bakın. Hemen önümdeki boş sık iğnenin altındaki trabzanın beline doluyorum. Şu şekilde. 2 ilmek kapatıyorum. İkisi tığımda. Tığın başına doladım. Hemen yanındakinin beline doladım. 2 ilmek kapattım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Arkalarındaki sık iğneleri batmayı unutmuyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle 1 2. Daha sonra tığın başını doladım. Hemen boştaki sık iğnenin altındaki trabzanın beline doladım. 2 ilmek. Yanındakinin beline doluyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Daha sonra 3 ilmeği kapatıyorum. Ve daha sonra arkasındaki sık iğnelere 1,
Hemen yanındakine batıyorum. 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Arkadaki sık iğneleri unutmayalım. Bu şekilde arttırma da yapmış oluyoruz. Evet, bakın hemen arkasındakilerine tek tek batıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın yine ilmekleri kapattıktan sonra yan yana 2 tane sık iğnemi yaptım. En son 2 trabzanım var. Hemen onlara da şöyle 2 ilmek çektim, ikisini bıraktım. 2 ilmek çektim, ikisini bıraktım. Üçünü kapattım. Daha sonra bakın ilk yaptığım sık iğneye şu şekilde sabitliyorum. Şimdi burada hemen bakın buraya geldik. Eğer ortalarda veya başka bir yerdeyseniz kaydırma yöntemiyle ilerleyebilirsiniz. Ben burada bir zincir çekeceğim. Hemen dibine batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada tığın başını doluyorum. Şöyle 2 modeli aralıyorum. Bakın bir şurası değil de şu bir alttaki trabzanların, sık iğnelerin tepelerine şu şekilde tığımı batıp ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki bakın modelin tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğne tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve yine 2 model arasındaki şöyle tam görünmesini istiyorum. Şuraya batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın hemen şuraya batmıyorum. Modelin tepesine batıyorum. Modelin hemen yanındaki trabzana sık iğne tepesine batıyorum. Daha sonra modeli açtım. Bakın şurası değil, bir altına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Model tepesine battım. Modelin hemen yanındakine battım. Tığın başını doladım. Hemen buraya batıp ikili trabzan yaptım. Model tepesi, model yanı, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak modelin tam tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. Daha önce bir sık iğne yapmıştık. Hemen onun tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada artık popcornlarımızı yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın burada yaptığımız ikili trabzanım var. Şöyle göstermek istiyorum. Şu ikili trabzanlara popcornlarımızı yapacağız. Hemen onun tepesine de batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tığın başını doluyorum. O ikili trabzanın beline dolayarak 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Hemen ilk yaptığım trabzanın şöyle tepesine batıp ilmeği içinden geçirerek ilk popcornumu yapmış oldum. Hemen dibindeki sık iğneden başlayarak 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 3. sık iğnem gördüğünüz gibi ikili trabzanın tepesinde. Tığın başını doladım. Yine ikili trabzanın beline dolayarak 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. İlk yaptığım trabzanın tepesine battım. Şu şekilde ilmeği arkadan
içinden geçirdim. Şöyle iyice sıkılaştırdım. Hemen dibinden başlayarak 1 2 3. Bakın yine ikili trabzan tepesine geldim ve 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. İlmeği uzattım ve yine aynı şekilde kapatıyorum. 3 tane yan yana sık iğne. 1 2 ve 3. Toplamda 12 tane fıstığımız olması gerekiyor. Daha doğrusu fıstık nereden çıktı? 12 tane popcornumuz olması gerekiyor. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 2 tane sık iğnem var. Ve ilk sık iğneyi batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Popcornlarım toplamda 12 tane. Şimdi burada sadece sık iğne yapacağız. Hemen dibine batırıyorum. Popcorn tepesi, bakın. Şöyle. Daha doğrusu tepe kısmı burası. Tam dibine batmış oluyorum. Arada 3 tane sık iğnem var. 1 2 3 ve hemen şu popcornun arkasındaki sık iğneye de batırıyorum. 4. Tekrar sayalım. Bakın 1 2 3 hemen popcornun arkasındaki ilmeğe de batıp 4.'yü yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve bu sırada da her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Tek tek batarak sık iğnemi sıra sonuna kadar yapıyorum. Burada başka bir işlem yok. Sadece bu sırayı sık iğne yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu sırada yine popcorn sıramız var. Şöyle bakın, 2 popcorn arasına gelene kadar şöyle bir zincir çektim. Battım. Ve tam oraya gelene kadar sık iğne yapıyorum. Bakın, tam arasındayım şu şekilde. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki, yani ortadaki sık iğneye batırıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şu zinciri saymıyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanımın tepesinden battım. Ve arkadan ilmeği geçirdim. Burada 1, 2, 3 zincir var. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Ve sık iğne yaparak ilk popcornumu bitiriyorum. İlk sık iğne diyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü, yine bakın araya geldik. 1, 2 zincir. Hemen ortadaki sık iğneye batırıyorum. Aynı sık iğne tepesine 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. İlk trabzan tepesinden battım. Arkadan ilmeği geçirdim. Burada 3 tane zincirimi unutmuyorum. Ve hemen yanındaki ilk sık iğneye batırarak ilk sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne de bakın 2 popcorn arasına gelmiş oluyorum. 2 zincir
Ve hemen önümdeki trabzan sık iğne tepesine 5 tane ikili trabzan. 3 oldu. 4 ve 5. Popcornumu topluyorum. 1 2 3 zincir. Hemen yanındaki sık iğneden başlayarak yan yana 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve yine bakın 2 popcorn arasına geldim. 2 zincir ve buraya popcornumu yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve burada ipi kesiyorum ki düzgün bir geçiş sağlayabileyim. İpi kesmeden maalesef bir üst sıraya çıkamadım. Eğer çıkma yolunu siz bulursanız lütfen yorumlarda bunlardan bahsedebilirsiniz. Şöyle bir düğüm attım ve bu düğümü attıktan sonra şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 kez tığın başını sardım. Bakın bir altta şöyle ikisini bir arada kapattığımız minik fıstıklarımız var. Hemen oraya batıyorum ve şöyle 2 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Bakın ikisi tığımda kalıyor. Tekrar tığın başına 1 2 3 4 kez doladım. Bu sefer hemen yanındaki fıstığın şöyle beline doluyorum. Ve yine 2 2 kapatarak 1 2 3 ve şöyle 4. Şunu da almak istiyorum içine. Evet. Şöyle üçünü aynı anda kapatıyorum. Şu şekilde olacak bakın. Şimdi bunu hemen arkadaki şöyle ortadaki tam sık iğneye sabitliyorum. Şöyle şunu da arkada kaybedeceğim. Bakın. Şimdi hemen şu fıstıkların arkasına yaptığımız, yanlarına yaptığımız bakın zincirlerimiz var. O zincirlere hemen modelimizi yapacağız. Tığın başını bir kez doladım. Hemen aradaki zincirin beline dolayarak 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Aynı yere bir tane üçlü trabzan. Yani önce 1, sonra 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Burada 2 kez doluyorum. Tam fıstığın tepesine. Bakın şöyle tam tepe noktasına battım. Ve 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum aynı yere. Üçlü trabzan. Ve burada 3 zincirim var. 1 2 3. Hemen şurada gördüğünüz 2 ilmeğe batıp kaydırmayla kapatıp buraya bir pıtırcık yapıyorum. 2 kez doladım. Aynı yere batıyorum. Yine aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, ikinciyi de yaptım. Şimdi buradan aşağı doğru ineceğiz. Evet. Tığın başını doladım. Bakın aradaki zincir boşluğuna şöyle üçlü bir trabzan. Önce 1, sonra 2 2. Daha sonra 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Hemen bunu ortadaki şöyle sık iğneleri sabitliyorum. Evet arkadaşlar, sık iğnemi yaptım. 2 kez tığın başını doluyorum. Dönüşlerde 2 kez doluyorum. Bakın burada çektiğimiz trabzan var. Şöyle birinci ilmeğe değil de şöyle ikinci ilmeğe battım. İkili trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek kapatarak bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 kez doladım.
Hemen fıstığın tepesine, daha doğrusu beline doluyorum. Ve yine 2 ilmek kapatarak dörtlü yapıyorum. Dörtlü bir trabzan. 3, 4. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Ve şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Daha sonra yine fıstıkların arkasına trabzanlarımı yapacağım. Tığın başını doladım. Hemen zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bir tane üçlü trabzan. Az önce gösterdiğim şekilde 2 kez tığın başını dolayarak fıstığın tepesine 2 tane üçlü trabzan. 2 kez doluyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şu aradaki 2 ilmeğin arasından kaydırmayla bir fıstık yaptım ve yine 2 kez dolayarak aynı fıstık tepesine 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine zincir boşluğuna, şöyle göstermek istiyorum, zincir boşluğunu, üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Tekrar bunu hemen şöyle buradaki herhangi bir sık iğne tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Başlangıcımız değişik ama diğer sonuna kadar hep aynı şekilde gideceğiz. 2 kez dolayıp şuraya bağlayıp devam edeceğiz. Bir başlangıcı bir de sonu değişik arkadaşlar. Buradan sonrası hep ikinci model gibi ilerleyecek. Yani 2 kez doluyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şurada birinci ilmek değil, hemen yukarısındaki ikinci ilmeğe sabitledim. 1, 2 kez kapattım. İkisi tığımda kaldı ilmeklerin. 2, 3, 4 kez doladım. Hemen boştaki şu alttaki minik fıstığın beline doladım ve 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yaptım. Tığımdaki 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şu şekilde olacak. Daha sonra yine trabzanlarımı yapıyorum. Önce 2 tane üçlü trabzan, sonra 1 tane üçlü, daha sonra da tepe bölümünü yapıp hemen ben dönüyorum. Şurayı bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın, modelimi bitirdim. Son trabzanımı yaptım ve buradaki herhangi bir sık iğneye battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 kez doladım. Geriye dönüyorum. Şöyle şurayı net bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın, birinci ilmek değil, hemen ikinci ilmek. Şöyle göstermek istiyorum. 2 kez dolamamışım. Evet. 2 ilmek kapatarak ikili trabzan yaptım. Gerisi tığımda. 1, 2, 3, 4 kez doladım. Hemen yanındaki fıstığın şu şekilde beline dolayarak 1, 2, 3, dörtlü bir trabzan yaptım. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Gördüğünüz gibi modelim zaten ortaya çıkıyor. Daha sonra hemen fıstık arasındaki zincir boşluğuna trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 11 tane çiçeği yaptım. 11.'yi bitirdim ve şu aradaki sık iğneyi batırıp sabitliyorum. Burada sonuncuda şu değişiklik var. 2 kez sarıyorum. Geriye döndüm. İkinci ilmeğe bağladım ve ikili trabzan yaptım. İkisi tığımda. Son olarak bakın, burada ilk yaptığımız dörtlü trabzana geldim. Burada da 2 kez doluyorum.
Ve o dörtlü trabzanın ikincisine bakın, birinci değil ikincinin şöyle beline dolayarak 2 kere de çıkacağım. 1 2. Son olarak 3 ilmeği de topluyorum ve gördüğünüz gibi burayı bitirmiş oluyorum. Ve en son fıstığımın boşluklarına da 12. çiçeğimi yapıyorum. Bu şekilde tekrar burayı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimi yaptım ve burada ilmeğimi uzatıyorum ve bakın şu aradaki şuradan arkaya alacağım ilmeğimi. Düzgün bir geçiş sağlamak için bakın şöyle çok düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Şöyle biraz sıkılaştırdım. Bir zincirle iyice sabitliyorum ve şöyle bakın, fıstığın şuralara yuvalar yapacağız. Oraya gelene kadar ben kaydırma yapacağım. Şöyle kaydırmayla tam fıstığın olduğu bölüme tığımın belini doluyorum. Bir sık iğne yaptım ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen fıstığın şöyle ilk trabzanının beline doluyorum ve net miyiz? Zannedersem netiz. 1 2 3 4 5. Bakın fıstıkların şöyle trabzan beline doluyorum arkadan ve sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 5 zincir çekerek sabitlememi yapıp dönüyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. 1 2 3 4 5 ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım, kaydırmayla kapatıyorum ve bu şekilde köşelerimizin de yuvalarını yapmış oluyorum. Modeli çevirdim. Bir zincir çekerek hemen önümdeki yuvanın içine girerek bir kaydırma yaptım. Evet arkadaşlar, burada hemen 1 2 3 tane zincir çektim. Gördüğünüz kutunun içine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 4 ve 5. İlk köşemizi yapıyoruz şu anda. 2 zincir çekiyorum ve yine aynı yuvanın içine 5 tane üçlü trabzan. Önce 1, sonra 2 ilmek kapatarak 2 oldu. 3 4 ve 5. Şöyle göstermek istiyorum. İlk köşemizi yapmış olduk. Burada hemen diğer yuvaya geçiyorum. Diğer yuvada bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Bir tane de üçlü trabzan yapmıştık. 5 tane trabzan yapmış olduk. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. Burada 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5.'yi üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2 ve buraya da 5 tane trabzan yapmış oldum. Ve yine önümdeki yuvanın içine geldim. 5 tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir ve yine aynı yuvanın içine 5 tane üçlü trabzan. 2
3 4 ve 5. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, köşe ve 2 tane yuvaya 5'er tane trabzan yaptık ve sonra evet, köşeyi yaptıktan sonra yine önümdeki yuvaya 1 tane üçlü trabzan, 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Toplamda 5 tane trabzan yapmış olduk. Diğer yuvaya 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 1 tane üçlü trabzan. Önce 1, sonra 2, 2 ve daha sonra önümdeki boş yuvaya köşemi yapacağım. 5 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 5 tane üçlü trabzan şeklinde arkadaşlar, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitledim. Daha sonra şöyle kaydırma yaparak köşenin içine gelmek istiyorum ben. Şöyle kaydırma yaparak köşenin içine geldim. Burada 1 2 zincir çektim. Hatta 3 çekelim. Burada sadece ikili trabzanlarımız var. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir, tekrar köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan yaptım ve köşemi tamamladım. Daha sonra diğer köşeye kadar, şuraya kadar tüm trabzanların tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar, daha doğrusu diğer köşeye kadar bu şekilde devam edelim. Yine köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Daha sonra trabzanların tepelerine birer kez batarak ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim ve ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırmayla sabitliyorum ve yine kaydırmayla şöyle ortaya geçiyorum, yani köşeme. Bir zincir çektim. Şöyle burayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim aldığım modelde bu kadar örülmüştü. Şöyle çerçevesini ben kendimce yaptım. Bence de çok güzel oldu. Böyle çok sade, çok hoşuma gitmedi açıkçası. Hemen şuralarını da birazdan sizlerle paylaşacağım. Sizler farklı çerçevelerde yapabilirsiniz. Ben bunu uygun gördüm. Çok da yakıştığını düşünüyorum ve hemen başlıyoruz. Ama tabii böyle sade sevenler için bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. Tığın köşenin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar köşenin içine batıp bir sık iğne yapıyorum. Yani bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yaptık ve diğer köşeye gelene kadar yine her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Köşeye gelene kadar sık iğnelerimi bitirdim. Köşenin içine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyorum ve tüm trabzan tepelerine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye sabitliyorum. Şimdi burada bakın tek zincirlik bölümüm var. Tek zincirlik bölümün içine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir, tekrar tek zincirlik bölüme batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi
Burada sık iğnelerin arkasından batacağız arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Batıp sık iğne yapıyorum. En son battığıma tekrar batıp diğerine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. En son battığım buydu. Tekrar ona batıp hemen yanındaki boş sık iğneye batıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle bir kabartma görüntüsü vermiş oluyoruz. Çok da şık oluyor bence. Evet. Bakın bu şekilde devam ediyorum yapmaya. Şöyle iğneyi yakından göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde. Yine köşelerimizde bir tane sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Biliyorsunuz anlaşılmamaktan korkuyorum. Şöyle iyice anlaşılsın istiyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Tek zincirlik bölüme battım. Kaydırmayla tek zincirlik bölüme geliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve şöyle arkadan şu şekilde batarak ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir çarpı işareti yapmış oldum. Şöyle 2 zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı tek zincirlik bölüme batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Şu iki trabzan arasından tek zincirlik bölüme batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Burada tığın başını doluyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Geriye dönüp boş bıraktığım sık iğne tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir çarpı yapmış olduk. Tekrar tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. İkili trabzan. Tığın başını doluyorum. Geriye dönüyorum. Bakın boş bıraktım. Sık iğne tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. İkili trabzan. Geriye dönüyorum. Boş bıraktığım sık iğne tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Birinci değil, ikinci sık iğne tepesine battım. İkili trabzan. Geriye dönüyorum. Boş bıraktığım sık iğneye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle çok güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu modeli. Şurayı şaşırmayalım. Bakalım. En son battığımız yer şurası. Yani şuraya batılmış. O yüzden yanındakini birinci sayıyorum. İkinciye battım. İkili trabzan. Bakın boşta kalana geri döndüm. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, tek zincirlik bölüme geldim. Tek zincirlik bölümün içine battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Şu şekilde arkadan batıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar tek zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Tek zincirlik bölüme şu şekilde batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine bir tane atlıyorum. İkinciye battım. İkili trabzan. Geriye döndüğüm, boş bıraktığım sık iğne tepesine de batıp ikili trabzan yaparak tüm çerçeveyi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Ve ilk yaptığım şöyle trabzan tepesine batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve sıramı bitirmiş oluyorum.
Şimdi burada 2 zincirlik bölüme kaydırmayla geldim. Bir zincir çektim ve 2 zincirlik bölümün içine batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı 2 zincirlik bölümün içine bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sıramız yine sık iğne, son 2 sıradayız arkadaşlar. Sonlara yaklaşmak üzereyiz artık. Şimdi tüm trabzanların tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum bu sırada. Yine köşelerin bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Başka bir artırma, eksiltmemiz yok. Tüm trabzanları tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Köşeyi tekrar etmek istiyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Evet arkadaşlar, tekrar sıramın sonuna geldim. İlk sık iğneye batarak kaydırmamı yapıyorum. Tekrar bir zincirlik bölüme geldim. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Tek zincirlik bölümün içine batıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir, tekrar bir zincirlik bölüme bir sık iğnemi yaptım. Şimdi şu bölümde olduğu gibi yine arkadan sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın, az önce göstermiştim zaten, aynısı. Şöyle tersten batarak sık iğne yapıyoruz ve bu bizim son sıramız olacak. Evet, bakın zaten kabartma şeklinde hazır halde, gördüğünüz gibi çok güzel. Evet, bu şekilde yine devam ediyoruz. Çok uzatmama gerek yok. Az önce bu şekilde yapmıştık zaten. Yine aynısını yapıyoruz. Yine köşem bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tablo gibi oldu. Gerçekten çok şık bir model. İstediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle yatak örtülerinde çok güzel olur. Çantalarda, battaniyelerde, kırlent çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle, eğer biraz daha büyütmek isterseniz, hemen şimdi onu da anlatacağım. Bu biraz küçük geldi. Şöyle 1-2 saat, 1-2 sıra daha uzatabilir miyiz diye sorarsanız hemen onu da anlatacağım. Evet, 1-2 sıra daha uzatabilirsiniz. Nasıl? Şimdi bakın, şu bölümü 2 sıra trabzan yapmıştık. Bu 2 sırayı 3 sıra, 4 sıra yapabilirsiniz. Daha sonra çerçevenizi yaparsınız. Modeliniz daha da büyük olabilir. Şöyle biraz kamerayı uzaklaştırdım net görünsün diye model. Birleştirme konusuna gelince arkadaşlar, birleştirmemizi kaydırma yöntemiyle yapabiliriz. Dikerek yapabiliriz. İstediğiniz birleştirme yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Çünkü sık iğne ile biten bir model, sık iğne veya trabzanla biten modellerimizin hepsi aynı şekilde birleştiriliyor. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.